Los Santos'un sokaklarında dolaşırken aklıma elektrik altyapısını incelemek geldi. Herkesin çok detaylı olduğunu düşündüğü bu oyunda elektrik sistemlerine önem verilmiş mi? Gelin GTA 5'in elektrik altyapısını birlikte inceleyelim. Bu videoda bir değişiklik yapmak istiyorum. Bu yüzden ilk işimiz bir güç santrali aramak değil, sokaklardaki elektrik direklerine bakmak. Sokaklardaki bu elektrik direklerini incelerken bazılarında kablo olmadığını gördüm. Yani ne kadar gerçekçi bilmiyorum ama eğer bilen varsa aydınlatırsa sevinirim. Neyse, şu mahallelerdeki olan elektrik kutularını biliyorsunuz değil mi? Ha, işte bu kutular. Kendi sokağınızda bunların yanından geçerken hiç ne işe yaradığını merak ettiniz mi? Etmediniz mi? Kim izliyor oğlum bu videoyu? Neyse, ben size yine de kısaca anlatacağım. Şöyle düşün. Bu elektrik kutusu mahalledeki elektrik düzenini sağlayan bir asker. Elektriği her eve düzgün bir şekilde dağıtır ve kimse fazla kullanmasın, kaçakçılık yapmasın diye dikkat eder. Baktı ki bir şeyler böyle ters gidiyor, bir çat diye elektriği kesiyor. Anlatabildim diye düşünüyorum. Oyunda şu kutunun içini açmayı denedim ama açılmıyor. Ben de buna sinirlenip arabayla çarpınca tabii altındaki kablolar falan hepsi açığa çıktı. Gerçekçi yapmaya çalışmış Rockstar. İçini açsaydık belki daha detaylı inceleyebilirdik. Hazır sokaktayken şu evlere elektrik nasıl giriyor ona da bir bakalım. Önceki videolardan hatırladığınız gibi evlere elektrik direkt olarak tuğlalardan giriyordu. Bence Rockstar GTA 5'te bu hatayı tekrar yapmamıştır. Tahmin ettiğim gibi binalara elektrik direkt olarak tuğlalardan girmiyor. Arada şuradaki aparattan var. Bu arada elimdeki mikrofon çalışmıyor. Buradaki mikrofondan ses alıyor. Süs için tutuyorum. Neden derseniz, geçen videoda bir arkadaş elimde mikrofon tutarsam daha natürel olacağını söylemişti. Ben de denemek için tutuyorum. Sizce nasıl? Böyle devam mı yoksa mikrofona hiç gerek yok mu? Etrafta gezerken Weasel News isimli bir haber merkezi buldum. Haber merkezinin çatısında çanak antene ve radyo kulesine benzeyen şeyler var. Haber merkezinin çatısında neden bir çanak anten var bilmiyorum ama belki içeride televizyon izliyorlardır. Ya da kendi kanallarını izliyorlardır lan. Oğlum bir şey anlatıyorum lan burada, dinlesenize. Lan çocuğu ne yere çöp fırlatıyorsun? Al bunu şimdi çöp kutusuna at. Akşam oldu ve hazır Los Santos'a gelmişken buranın gece hayatında bir görmek istedim. Evet, takım elbiseyle. Ne olmuş? GTA 5'te Luna Park olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Peki ya Luna Park'taki aletlerin çalıştığını biliyor muydunuz? Lan niye söylemediniz o? Gece hayatına akacağız dedik de şimdi Luna Park'ı görünce burada birazcık eğlenmeye karar verdim. Bu arada çok güzel yer lan. Los Santos'a falan geleceksiniz. Uğrayın buraya. Gerçekten diyorum. Güzeldi ya. Başım döndü ama dönme dolapta güzel. Luna Park'tan çıktım ve etrafa bakındım da burada hiç bizim İstanbul'da gördüğümüz seyyar kokoreççilerden yok. Olsaydı bir kokoreç yerdik. İstanbul'a dönünce zaten ilk işim galiba kokoreç yemek olur. Neyse, ben atele gideyim de yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Yeni uyandım. Çay içtim az önce. Otel rahat. Güzel yer ama dışarıda çok fena yağmur yağıyor ya. Baksanıza şuna. Aşırı yağmur yağıyor. Bu havada dışarıda çekim yapamayız. Bu yüzden hazır fırsat bulmuşken yapalım dedik. Bu evlerdeki elektrikli aletlerini incelemeye karar verdim. Bir bakalım bunlara. Ya en azından bugünümüz galiba böyle geçecek. Yarın inşallah yağmur diner. Mesela şuradaki masa lambasının kablosunu prize bağlamışlar. Bakın aşağıda gözüküyor prize bağladıkları. Şu ana kadar incelediğim çoğu oyunda görmediğimiz bir detay. Evi aradım, inceledim ama daha fazla detay göremedim. Neyse, zaten yağmur da yavaşlamaya başladı. Bir şemsiye alıp araştırmaya devam edebiliriz. Tahmin edin ne oldu? Her zamanki gibi başıma bir iş geldi ve yağmur tekrardan yağmaya başladı. Hem de bu sefer çok fena yağıyor, anasını satayım. Ne biçim bastırdı yağmur. Neyse, arkamda takım elbise dükkanı var gördüğünüz gibi. Şuraya bir takım alma bahanesiyle girelim. Hem yağmurun dinmesini falan da bekleriz. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Takımlar nerede? Tamam, eyvallah. Güzel oldu ya. Yakıştı sanki. Rahat oldu. Önceki takımdan iyi en azından. Bu arada haritalardan baktım da Los Santos'ta varmış. Bir ayakkabı satan dükkan varmış. Ayakkabıyı değiştirsem mi diye düşündüm de benim ayakkabılar yeni ya. Spor ayakkabı. Takımın altına tam olmuyor ama en azından idare eder. Yağmurda durmuş zaten. Evet, tahmin edin ne yapacağız? Videonun başında yapmadığımız o şeyi şimdi yapmanın vakti geldi ve şimdi büyük kuleleri takip edip bir güç santrali bulmamız lazım. Ya tabii bunun için araba kiralamamız lazım ya taksi çağırmamız lazım, işte anlaşacağız İngilizce falan filan. Ne anlatıyorum ki, zaten siz bunları da görmeyeceksiniz. Arabayı ayarladık. Bayağı sağlam araba oldu. Şimdi şu arabaya binip büyük kuleleri takip etmeye başlayalım. Geldik herhalde ya. Şurası değil mi? Çekiyorum şuraya şöyle. İçeri girmesi zor oldu ama işte girdik bir şekilde.
Santrali biraz inceledim. Bu santral GTA Fandom sitesinde okuduğuma göre bir doğalgaz santraliymiş. Hadi size bir kıyak yapayım da size şu santralin nasıl çalıştığını anlatayım. Doğalgazlı santrali büyük bir tencere gibi düşünün. İçine gaz koyuyorlar ve o gazı yakıyorlar. Ocağın altındaki ateş tencerenin içindeki suyu ısıtıyor. Su kaynayıp buhar olunca buhar pervane gibi dönen bir makineye çalıştırıyor. O makine de işte dinamo gibi dönerek elektrik üretiyor. Yani neyse bunu boş ver yani çok önemli değil. Asıl önemli olan şu. Bak bu santralden çıkan kablo bu trafo merkezine gidiyor. Buradan çıkan kablo da şuradaki büyük kuleye bağlanıyor. Ama bu kablosu direğe tam olarak oturmuyor. Bak 5 piksel falan fark var arada. 1 piksellik fark var. Rockstar kadar üşengeç bir firma görmedim. Rockstar'ın ben Neyse hazır Los Santos'tan uzaklaşmışken haritadaki çöl taraflarına doğru bir yola çıkalım. Hazır altımızda da araba var sonuçta. Şunlar ne lan? Şu büyük çanaklar. Dur bir şunlara bakalım. Bu arkamdaki devasa şeyler uzaydan gelen sinyalleri yakalayan dev antenler. Yani uzaydan gelen sinyalleri alıp onları tek bir yere göndermek için kullanılan dev bir anten gibi düşünün. Bu arada arabayla giderken Rebel diye bir radyo dinliyorduk. Sonra bir anda karşıma Rebel'in radyo istasyonu çıktı. Ya GTA 5'teki detaycılık seviyesini çok seviyorum ya. Bu oyun var ya çok detaylı bir oyun. Daha kim bilir görmediğimiz daha neler vardır. Gece konaklamak için bu köydeki bir motele girdik. Neyse hazır köye gelmişken köylerdeki elektrik sistemlerini de inceleyelim. Sabah yürüyüşü olarak buradaki küçük direkleri takip edeceğim. Bakalım nereye gidiyorlar. Evet tahmin ettiğim gibi bu direkler uzun yollar boyunca uzanarak bu arkamdaki büyük kuleye bağlanıyor. Neyse otelin oraya geri dönelim de oradan da arabayla Los Santos'a doğru geri döneriz. Los Santos'a dönüş yolunda ne buldum sizce? Ya da şu şekilde soralım. GTA 5'te telefelik olduğunu biliyor muydunuz? Lan niye söylemediniz o zaman? Bu oyundaki detayları niye kimse bana söylemiyor ya? Neyse hazır gelmişken bu teleferiğe de binelim bakalım. Şu arabayı kilitleyeyim de ben. Anahtar nereye koydum lan anahtarı? Evet bu teleferiğe bindim ve indiğimde bu dağa çıktık. Bu dağda insanlar anı kalsın diye herhalde selfie çekiyor. Gelmişken ben de bir selfie çekeyim ya. Anı kalsın. Güzel bir fotoğraf olmuş lan. Vay be. Güzel. Bu arada GTA 5'te baz istasyonları da var ama telefon her yerden çekiyor. Adaya da gitseniz, dağa da çıksanız hep telefonlar full kitle çekiyor. Belki de baz istasyonlarıyla alakası yoktur bunun. İnternet servis sağlayıcıları çok iyidir. Çünkü Türkiye'deki internet sağlayıcılarının Bu arada GTA 5'teki Los Santos şehrindeki nüfusun 4 milyon olduğunu biliyor muydunuz? 4 milyon kişiden 3200 kişi burada evsiz olarak hayatını devam ettiriyor. Tesadüfe bakın ki bu videoyu izleyen 4 kişiden 3'ü abone olmuyor. Bir abone olsan yorulur musun? Bak burada Los Santos'ta yeni bir şeyler yapmak için uğraşıyoruz seninle. Ya Los Santos'a gelir miyiz yoksa? İşimiz gücümüz yok Los Santos'a gideceğiz.